kanalımızda artık sizlerle birlikteyiz. Denizcilik hakkındaki uzun yıllara dayanan tecrübelerimizi, yatlarla ilgili ve teknelerle ilgili görüşlerimizi sizlerle artık paylaşacağız. Sizler de bu yolda bize destek olup birer abonelik, birer beğeni atarak aynı yolda bizimle birlikte yürürseniz çok seviniriz. Ben Batuhan Heponaran. Ben Zeynep Epanaran. Açıkçası benim sektörle çok bir ilgim yok. Ama kendisi de eşim olduğu için ve 15 yıldır bu sektörün içerisinde olduğu için, ben de kendisini 10 yıldır tanıdığım için ben de bu sektörün içinde gibiyim artık, açık söylemek gerekirse. Beraber güzel sohbetler yapmayı planlıyoruz. Tekneler üzerine eminim ilgisi olan çok fazla insan vardır, merak eden çok fazla insan vardır teknelere. Biz de bu konuda biraz deneyimlerimizi anlatacağız. Yani benim çok bir deneyimim yok dediğim gibi ama kendisine soracağım. O da bana neler anlatabileceğini söyleyecek. Bakacağız yani. Bu konuda dediği gibi abone olmayı lütfen unutmayın, esirgemeyin diyelim. Evet, başlayalım mı? Başlayalım. Başlıyoruz. Şimdi o zaman ilk olarak şu anda bir teknedeyiz. Evet. Bunun gulet olduğunu ben biliyorum. Adı gulet evet ama hakkında çok da bir bilgim yok. Yani sen çok daha deneyimlisin bu konuda. Neler söyleyebilirsin bize? Yani gulet alınır mı? Şu an gulet almalı mıyım mesela? Gulet alınır. Gulet bence alınması gereken en güzel teknelerden bir tanesi bu arada. Baktığımızda hani avantajları evet çok yüksek. Dezavantajları her teknede olduğu gibi biraz daha var. Avantajlarımız neler? Geniş kullanım alanlarına sahip. Şu anda hani gördüğümüz gibi daha sonra gezeceğiz mesela teknemizin içini. Yayla gibi içerisi mesela. Yayla gibi demeseydik. Niye ya? Yayla da oteli. Ne diyeceğiz? Yani geniş bir iç hacme sahip. Diğer teknelere göre, aynı ebatlardaki teknelere göre daha geniş alanlar yaratılmış durumda. Özellikle zaten hani Türkiye'nin güney kısmı dediğimiz Güney Ege kısmında aktif olarak kullanılan ve üretilen tekneler. Ahşaptan yapılırlar. Bunun en büyük avantajı kışın sıcak olur. Ki şu anda mesela Kasım'ın sonlarındayız. Oldukça sıcak bir ortamdayız. Yazın da onun aksine oldukça serindir bu teknenin iç hacmi, Hmm. iç tarafları. Yani kullanış olarak evet çok kullanışlı bir tekne. Bakım maliyetleri biraz daha ağır. Neden ağır? İşte her sene vernik istiyor. Mesela gördüğümüz bu masada hani her sene bu verniklerin yapılması lazım. Bu yüzeylerin parlak kalması lazım. Her sene karaya çıkmamız lazım. Ahşaplarımızın kontrol edilmesi lazım ki çürükler değiştirilsin. Teknemiz su yapmasın. Sintinemizde hani çok fazla su olmasın. Elbette ki her ahşap teknenin sintesinde birazcık daha su olur. Ama işte bunu ne kadar minimalize edersek de o kadar sağlıklı. Pekala. Öyleyse gulet alınır diyebiliriz. Yani ben daha çok estetik yönüne değer veriyorum mesela teknelerime baktığımda evet ahşap bir tarz güzel bir tarz bizi karşılıyor Değil mi? guletlerde. Özellikle bohemin moda olduğu Evet bu bohemin moda yıllarda olduğu bu nostalji olarak yıllarda bence çok tatlı. Bizi geçmiş zamanlara götürüyor gibi guletler. Peki guletlerin geçmişi nereden geliyor? Geçmiş zaman demişken. guletler aslında 1900'lerin başlarında yanlış hatırlamıyorsam avcılıkta özellikle sünger avcılığında çok aktif olarak kullanılan teknelerdi ama sonrasında biraz daha modernize edilerek özellikle Bodrum ve Marmaris, Bozburun taraflarında yaşam ve tur teknesi haline de gelmeye başladı. Turdan kastım burada tabii ki günlük turlar değil, aksine VIP kullanımlara özgü tekneler olmaya başladılar. Yabancılar tarafından çok tercih ediliyorlar. Charter dediğimiz olayda. Neden? Hem uygun alım maliyetleri, kiralama maliyetleri uygun. Hem kullanım alanları geniş. Kalabalık ailelere hitap edebiliyor. Yani 4 kişiyle kısıtlı kalmıyorsunuz. Şu an bulunduğumuz teknede 10 kişiye kadar bir konaklama imkanı var. Hmm. 10 kişilik bir tatilde herkes için oldukça keyifli oluyor tabii doğal olarak. Görüntü dediğimiz gibi zaten nostalji. Bu şekilde hani gün geçtikçe artık daha fazla özel kullanıma dönmeye başladı. Günümüzde de hala aktif olarak üretilen tekneler bunlar. İşte Bodrum'da birkaç yerde var. Marmaris'te birçok yerde var. Eski ustaları kalmadı ama eski ustaların hala devam ettirdiği tekneler var. Peki guletten bu kadar bahsettik. Gulet yapımında hangi ağaçlar kullanılıyor? Şöyle, guletlerin yapımında şimdi tabii bölüm bölüm ilerleyelim. Bu çok derinlemesine aslında bir soru. Ana gövdeyi oluştururken yani omurgada ve postalarda meşe ağacı kullanılır. Meşe ağacının kullanılmasının sebebi sert ve güçlü bir ağaç olmasıdır. Ki guletler de oldukça tonajlı tekne. Yani şu tekne boyutuna göre oldukça ağır bir Hı tekne. hı. Bunun sebebi de aslında kullanılan bu ağaçlardan kaynaklı. Meşe ağacı dediğim gibi oldukça sert ve dayanıklı bir ağaç olduğu için yani uzun süre suda kalmaya da dayanıklı bir ağaç olduğu için şimdi ana yapıda
bu ağaç kullanılıyor. Kaplamalarda yani gövde kaplamasında, postaların üzerine yapılan kaplamalarda ise esneklik ve şıklıktan dolayı maun ağacı kullanılır ki bu gördüğümüz zaten maun ağacı, mesela masada veya işte etrafta bu kozmetikte gördüğünüz tüm ağaçlar maundan yapılma tekne bu. Sonrasında güvertelerde de tik ağacı kullanılır. Oldukça kıymetli bir ağaçtır. Belli bölgelerde yetişir. Belli getirme şartları da vardır hatta bunları. Maunu nazik bir ağaç. Özellikle bakım isteyen bir ağaç. Yani her yıl bu teknenin karaya çıkıp tüm o gördüğünüz parlak yüzeylerin zımparalanıp yeniden verniklenmesi, bakımının yapılması gerekir. Her yıl Bakmazsanız bunu yapmamız gerekiyor mu? evet, her yıl bunu yapmamız gerekiyor. Biraz zor. Guletler bu yüzden diğerlerine göre, hani fiber teknelere göre biraz daha maliyetli kalıyorlar zaten. Evet. İşçilik isteyen, emek isteyen tekneler. Evet, kullanımı çok keyifli ama yükümlülükleri de ona göre biraz daha fazla. Evet, bu kadar galiba Konuyla ağaçlarla alakalı evet. ilgili söyleyebileceğimiz şey. Evet, rujumu sormak isteyenler için cevap veriyorum Maybelline. Sen çok istiyorsan. Peki, gulet tipleri nelerdir? Hangi gulet tipleri var? Şöyle guletler aslında birkaç tipe ayrılıyor. Mesela Yunan Trandili dediğimiz bir modelimiz var. Daha sivri gelir kış tarafı. Denizci bir teknedir. Bodrum tarafında karpuz kış dediğimiz daha oval kesimler söz konusu. Marmaris, Bozburun tarafı keş dediğimiz ayna kıç dediğimiz guletleri üretiyorlar. Bunların tabii ki hepsinin kendine göre artıları, eksileri var. Ayna kışta kullanım alanları çok fazla keş dediklerimizde. İşte kış tarafta çok ciddi bir master kabin alanı oluşuyor. Yani sabah direkt denize bakarak uyanıyorsunuz ve çok keyifli bir görüntü oluyor aslında bu. Grandil dediğim gibi çok denizci bir teknedir. İyi yelkene gelir. Manevrası çok kolay bir teknedir. Peki bu şu an içinde bulunduğumuz tekne hangisi oluyor? Bu biraz daha Bodrum yapısı. Karpuz kuş dediğimiz oval gelen hatlara sahip bir tekne. Güzel. Öyleyse bir diğer soruma geçiyorum ben. Guletler aslında yelkenli mi yoksa motor ağırlıklı tekneler mi? Şöyle, yelkende aktif olarak yarışabilecek düzeyde gidebilecek tekneler aslında. Yelken donanımları kuvvetli olan tekneler ama tabii tonajları da çok olduğu için keyifli seyirlerde biraz daha motor desteğine de, hani yarış dışı durumlardan bahsediyorum. Mesela biliyorsun ki Bodrum Cup diye bir yarış var. Birçok kuletin katıldığı çok da keyifli bir yarıştır bu. Şimdi bu tarz yarışların dışında motor ağırlıklı, hani motor ağırlıklı derken işte hava rüzgar yok, yakalayamadık rüzgarı, motorlarla tabii ki yürüyebiliyoruz. Ama rüzgarı yakaladığımızda yelkeni bastık, ekibimiz çok sağlam değilse yelkeni motorla destekleyebiliyoruz. Yani her türlü kullanıma uygun bir tekne aslında. Evet. Buradan gulet almak isteyenlere o zaman tavsiye edebiliyoruz demek ki. Tabii ki her zaman. Pekala. Devam ettik o zaman sorularımıza. Guletlerde çapalar büyük ve ağır diye biliyorum, ben de görüyorum yani bunları. Hı hı. Peki nedeni nedir? Bu çapalar neden bu kadar ağır? Nedeni nedir? Şöyle, şimdi guletler az önce de bahsettiğimiz gibi ağır tekneler. Yani aşağı yukarı 60 ton, 65 ton gelen tekneler, çok büyük olmadığı halde. Ve draftları, yani su kesimleri çok yüksek olan tekneler. Bu da ne yapıyor? Demirin tutma kabiliyetini biraz daha düşürüyor. Biz buna karşılık ne yapıyoruz işte? Daha büyük çapalar üzerine koyarak, daha büyük donanımlar ekleyerek tutunmayı, özellikle de kalamayı fazla veriyoruz ki hani daha fazla tutunma imkanı olsun. Yerimizden oynamayalım. Gece konaklamalarda, koydaki demirlemelerde daha güvenli bir şekilde tatilimizi yapabilelim. Evet, güzel. Harika. Peki, evet, içerisinde bulunduğumuz guletin geniş olduğunu en başta söylemiştik Hı hı. zaten. Guletlerdeki yaşam alanları neden bu kadar geniş tutuluyor? Yani baktığımızda evet, tekne çok geniş bir tekne ve kabinler de birbirinden farklı. Evet. Kabinler neden birbirinden farklı? Neden bu kadar geniş tutuluyor bu teknelerin içerisi? Şöyle, şimdi geniş bir tekne olduğu için bu tekneler, yani üretiminde geniş, oturaklı olması için, konfor alanını sağlaması için geniş üretilmişler zamanında. Bu da bize içeride kullanım alanlarını daha genişletebilme imkanı sağlıyor. Yani şu teknede baktığımız zaman 6 metre bir enimiz var. 21 metrede takribi bir boyumuz var. İçeride ne yapıyoruz? Biz son 30-40 santimlere kadar sağdan soldan kullanabiliyoruz. Yani 5-5,5 metrelik bir genişliğimiz aslında söz konusu.
Bu da takribi bize aşağı yukarı 10 metrekare kadar bir oda imkanı sağlıyor. Kamera imkanı sağlıyor. Bu da ne oluyor? Tabii doğal olarak içeride geniş kullanım alanları yaratıyor. Yani aynı ebatlardaki bir yelkenliğe nazaran guletlerde yaşadığımız alanlar daha ferah. Bu da bize içeride istediğimiz bir en büyük artısı şu: ahşap. Ahşap olduğu için içeride istediğimiz gibi kesip biçebiliyoruz. Tabii ki belli izinler, belli bildirimler sonrasında, yani liman başkanlığından gerekli izinleri aldığımız takdirde içeride istediğimiz her türlü restorasyonu yapıp kurallara uyacak şekilde yapıp alanlarımızı genişletebiliyoruz. Mesela bu tekne eskisinde, daha öncesinde aşağı yukarı 6 kabine sahip bir tekneydi. Biz bunları azalttık. 3 kabine düşürdük. Ne yaptık? İşte odalarımız büyüdü. Kullanım alanlarımız genişledi. Gibi gibi artıları kazandık. Yani böyle evde odaları genişletelim olayı aslında teknede de yapılabiliyor. Yapılabiliyor tabii. Tamam. Ama belli standartlara da uymak zorundayız. Yani çünkü evde şimdi belli bir temel üzerindeyiz Tabii ama ki. denizde üzerinde bu çok da uymayabiliyor bazen. Tabii ki. O formu da bozmadan, riske atmadan yapmak önemli olan. Kendimce bir soru sormak istiyorum. Şimdi geniş diyoruz mesela. Guletlerden daha geniş bir tekne tipi var mı? Bunu merak ettiğim için soruyorum. Tamamen kendimden bir soru. Yani tabii ki var. Şöyle var. Tabii Ee, ki büyüyebilir ama tekne Ebatlar cinsleri arasında büyüdükçe, en büyük gulet diyebilir miyiz mesela? Bunu merak ettiğim için soruyorum. yani bu ebatlarda motor yatları ayrı tutalım o zaman. Bu Evet. soruda motor yatları ayrı koyalım. Yelkenlik sınıfında evet en geniş. Katamaranlardan sonra diyebiliriz ama bu konuda da. Hı. Yani katamaranlar bu konuda daha geniş tabii ki. Yani ben bir aileyim diyorsanız ve biz çok kalabalığız diyorsanız gulet Gulet alacaksınız o zaman. alıyoruz ama. Evet. Tamam, gulet alacağız o Guleti zaman. aldık. Anlaşıldı. Bizim için çok ihtiyaç yok herhalde gulete. Yani iki Evet. kişi çok da geniş olmasa da olur. Tamam, güzel. Peki bakım masrafları neden bu kadar yüksek? Yani tamam, evet, marine sektörü de niye bu kadar yüksek bu bakım masrafları? Yani neden bu kadar yüksek? Aslında baktığımız zaman yani yaşadığımız konfor karşılığında bakımlar, maliyetler çok da yüksek diyemeyiz bu konuda. Yani birbirini sürekli dengeleyen giderler var aslında burada. İşte gulet mesela yakıt olarak daha düşüktür ama bakım olarak yüksektir. Veya işte bir bakım olarak daha düşüktür belki ama yakıt olarak fazla. Burada birbirini dengeleyen unsurlar var. Bu guletin bakımların ağır olma sebebi işte ahşaba dayalı bir tekne olması. Ustasının çok az olması. Kıymetli ustaları var çünkü. Yani bu teknenin gerçekten, hani hadi ben bu işe girdim deyip de guleti yapamazsınız. Yani böyle bir şey değil. Bunun ustaları gerçekten çok değerli ve şu an oldukça da azalmış durumda. Bu yüzden de maliyetleri oldukça yükselmez. Dediğim gibi işte en başına hani baktığımızda sadece vernik işi bile belli bir süreç alan. Hani böyle bir haftada 3 günde yapayımlık bir şey değil. Emek isteyen bir kısım. O yüzden bakım maliyetleri diğer teknelere, fiber teknelere nazaran daha yüksek çıkıyor. O zaman ahşap tekneler normal teknelere göre daha dayanıklı diyebiliriz herhalde. Zaten Evet. ahşap yapıca daha Hı dayanıklı hı. ve paslanma durumu vesaire çok fazla olmayacaktır diye düşünüyorum. Yani paslanma mı diyoruz buna Buna demiyoruz sektörde? tabii Ne ki. diyoruz Asla buna? demiyoruz Tamam, ne buna. diyoruz? Ee, Buna Ben bir şey sektörün demiyoruz. yabancısıyım dedim. Hayır, buna bir şey demiyoruz. Bu böyle bir konu değil Ama burası. paslanır yani demirse eğer. Hayır, demir olmaz zaten. Saç tekneler elbette ki var ama bunların bakımları çok daha farklı. İşte bunlar için farklı bir video. Evet, bunlar Bunlar için için farklı bir farklı bir videoyla video karşınıza çekeceğiz. geleceğiz. Pekala. Bu da zaten son sorumdu. Teşekkür ederim. Öyleyse eğer tekneniz varsa, guletiniz varsa Evet. ya da teknenizle ilgili bakımlar vesaire yoksa da aküyle ilgili bir şeyler olabilir. Herhangi bir marine sektörüyle ilgili bir şeye ihtiyaç duyduğunuzda En ne ufak sorular yapıyorsunuz? için bile bizi rahatsız edebilirsiniz ki biz Evet. bundan rahatsız olmayız. Gayet de keyif alıyoruz. Ya da Tanvari'nin Trendyol kanalından siparişlerinizi şıp diye Verebiliyoruz. verebilirsiniz, Evet. değil mi? Trendyol'dan sipariş verebilirsiniz. Tanmarin.com İnternet kendi sitemiz. sayfamızdan ürünlere bakabilirsiniz. Elbette. Teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için sayın seyirciler. Görüşmek üzere. Görüşürüz.